19. yüzyılın sonlarında felsefe dünyasındaki sınırlar insanları sarsacak bir şekilde ortaya çıktı. Klasik felsefeye meydan okuyan, Tanrı'yı yeniden yorumlayan, insanın sınırlarını zorlayan bu adamın adı Friedrich Nietzsche'ydi. Onun sesi hem kendi çağında hem de çağdaş dünyada yankılanmaya devam etti. Peki kimdi bu adam? Ve neden böyle buyurdu Zerdüşt adını verdiği bir kitapla sesini dünyaya duyurmak istedi? Gelin bu sıra dışı filozofun hikayesine birlikte göz atalım. Nietzsche 1844 yılında Almanya'da doğdu. Ailesi dindar bir Protestan ailesiydi ve babası bir din adamıydı. Bu çevrede büyüdü ve genç yaşta tanrı bilim ve klasik filoloji eğitimi aldı. Başarılı bir öğrenciydi. Hatta genç yaşta Basel Üniversitesi'nde profesör oldu. Ancak sağlık sorunları ve zihinsel yoğunluk onu akademiden uzaklaştırdı. Hayatının büyük bir kısmını yalnız ve zayıf bir şekilde geçiren Nietzsche, yalnız ve gezgin bir yaşam tarzını benimsedi. Bu süreç onun kimyasının şekillenmesinde büyük bir rol oynadı. Nietzsche'nin hayatı boyunca süren yalnızlık, sağlık sorunları ve zihinsel krizler onun varoluşunun derin gidişatını sorgulamaya başlamasına neden oldu. Onun tüm ömrü insanın sınırlarını aşma arzusuna ve üst insan kavramına olan inancına dayanıyordu. Özellikle toplumsal refah ve dini değerlere karşı eleştirel bakış açısı onun genel düşüncelerine damgasını vuruyordu. Nietzsche'nin düşüncelerindeki en felsefi ve radikal fikirlerden biri ünlü "Tanrı öldü" sözüdür. Bu ifade yüzeysel anlamda Tanrı'nın yokluğu değil, geleneksel tasavvufu ve dini yapıların korunmasını yitirmesini ifade eder. Nietzsche, modern toplumun artık Tanrı'ya ve geleneksel değerlere olan inancını kaybettiğini söylüyor. Gerçekten de şu anda yaşadığımız yüzyıla bakarsak bunun doğruluğunu görebiliriz. Bu durum insanların kendi değerlerini yaratacakları anlamına geliyordu. Ancak bu özgürlüğün aynı zamanda bir sorumluluğu da beraberinde getiriyordu. Nietzsche'nin "Tanrı öldü" sözü yalnızca bir kayıp değil, aynı zamanda modern insanın kendi varlığını yeniden keşfetmesi gerektiğini vurgular. Onun fikirlerine göre insanlar artık tanrıların kurallarıyla veya geleneksel değerlerle sınırlanmamalı. Aksine kendi değerlerini yaratıp kendi anlamlarını bulmalıdırlar. Bu düşünce Nietzsche'nin eserlerinde ve özellikle de "Böyle buyurdu Zerdüşt'te" önemli bir yer tutar. "Böyle buyurdu Zerdüşt", Nietzsche'nin en ünlü ve en tartışılan eserlerinden biridir. Bu kitapta Nietzsche, Zerdüşt adını verdiği bir karakterin dilinden kendi bilgilerini ve temel bilgileri ifade eder. Ancak Zerdüşt, antik İran'ın bilge peygamberi Zerdüşt'ten esinlenilmiştir. Bu isim Doğu kültürünün manevi lideri olan Zerdüşt'ten gelir. Nietzsche'nin böyle bir değişiklik ve dini bir görüntü seçmesi oldukça anlamlıdır. Bu seçim onun yeni bir demokrasi ve özgürlük sisteminin tavsiye çabasını işaret ediyor. Peki neden Zerdüşt? Kitapta Zerdüşt isimli karakterin gözlemleri ve bu gözlemler üzerine ürettiği düşünceler yer alır. Karakterin ismi İranlı bir peygamber olan Zerdüşt peygamberin ismiyle aynıdır. Bu durum zaman zaman "Böyle buyurdu Zerdüşt'ün" bir kutsal kitap olarak algılanmasına neden olmuştur. Nietzsche bu yanlış anlaşılmayı öngörmüş ve "Zerdüşt adı ne anlama geliyor sormadılar bana. Sormalıydılar. Çünkü o İranlının tarihteki korkunç benzersizliğini yapan şey benimkinin tam tersidir. Ve burada konuşan ne bir peygamberdir ne de din kurucusu denen o güç istemidir. Bağnazın biri değil burada konuşan. Vaaz verilmiyor. İnanç istenmiyor burada. Cümleleriyle bu çarpıtmaların da önüne geçmeye çalışmıştır. Ancak onun Zerdüşt'ü seçmesinin iki nedeni vardı. İlk, ahlak yaratıcılığı. Zerdüşt, tarih boyunca uygulanan dualizm teknolojisi, yani iyilik ve kötülüğün arasındaki ayrımı içeren ilk şekillerden biri olarak görülür. Nietzsche bu temel ahlak anlayışını sorgulamak ve yeni bir ahlak anlayışı sunmak için Zerdüşt'ün mirasını yeniden ele aldı. Devrimci bir figür olması. Zerdüşt eski inanç sistemlerine karşı çıkan yeni bir yol aramıştı. Nietzsche de benzer bir şekilde geleneksel değerleri yıkarak insanın kendi değerlerinin yaratımını savunuyordu. Bu nedenle Zerdüşt
Nietzsche'nin kimyasının sembolik bir lideri haline geldi. Nietzsche için Zerdüşt görünümü yalnızca bir peygamber değil, aynı zamanda insanın sınırlarını da zorlayan ve onu yeni bir yaşam formülüne taşıyan bir şekildi. Zerdüşt, yasalara dayalı değerlere ve geleneklere meydan okuyarak insanları üstün insanlara erişmeleri için teşvik eder. Nietzsche'ye göre insanlar kendi değerlerini yaratmalı, kendisini aşmalı ve bireysel gücü keşfetmelidir. Böyle buyurdu Zerdüşt'ün genel yer alanındaki en önemli kavramlardan biri Nietzsche'nin üst insan fikridir. Üst insan, insanın kendi sınırlarını aşarak yeni bir varlığın biçimini işaret eder. Nietzsche'ye göre insan, kendi içinde var olan potansiyeli tam anlamıyla ortaya çıkararak mülkiyeti ve sosyal kısıtlamaları aşmalıdır. Bu cesaret, özgürlük ve yaratıcılıkla mümkün olacaktır. Nietzsche üst insanı insanın insanı aşması olarak görmüştür. Bu yeni varoluş insanın, gücün, iradenin ve ayrılıklarla kendi hayatlarını şekillendirmesiydi. Üst insan kendine ve dünyaya meydan okuyarak korkularını yener, sınırlarını zorlar ve kendi kişiliğini baştan yaratır. Nietzsche için üst insan, insanın evriminde bir sonraki aşamayı temsil eder ve bireyin varlığını yeniden keşfetmesini simgeler. Nietzsche'nin formülünde bir diğer önemli kavram amor fati yani kader sevgisidir. Nietzsche hayatın olumlu ve olumsuz yanlarını bir bütün olarak kabul edilebilir olma durumunu savunur. Ona göre hayatın getirdiği zorluklar, acı ve mutluluk insanın kendi varlığını bulması için gereklidir. Bu nedenle Nietzsche kaderimizi sevmeyi ve tüm ayrıntılarıyla hayatını kucaklamayı önerir. Nietzsche'nin amor fati'ye yaklaşması, insanın kendi kaderine sahip çıkması ve onun anısını kabul ederek yaşaması anlamına gelir. Bu düşünce hayatın tüm zorluklarına rağmen yaşama sevincini korumak ve kendi yolunu bulmak için bize ilham verir. Nietzsche bu düşünceyle modern insanı pasiflikten uzaklaştırır, hayata aktif bir şekilde bakmayı önerir. Nietzsche'nin etkisi yalnızca yaşadığı dönemde değil, sonrasında da dünya genelinde büyük bir etki yarattı. 20. yüzyılın sanatçıları, yazarları ve filozofları Nietzsche'den ilham aldılar. Onun üst insan fikri varoluşçuluk akımının liderlerine ilham verdi. Kader sevgisi ve bireysellik vurgusu özgürlükçü düşüncelerin düşünürlerine önderlik etti. Nietzsche'nin fikirleri özellikle bireysel özgürlük ve kendi kendini yaratma kavramlarının çevresinde şekillendiği için çağdaş dünyada hala tartışma konusudur. Bugün Nietzsche insanın gücünü, yaratıcılığını keşfetmeye yönelen ve bunu parça parça olarak anlatan bir filozof olarak kabul edilir. Friedrich Nietzsche, o felsefeye yalnızca yeni bir bakış açısıyla bakmakla kalmadı. İnsanın kendi sınırlarını aşmasını öğütleyerek hepimize yeni bir yaşam yolu sundu. Böyle buyurdu Zerdüşt, bu yolculuğun anahtarıydı. Nietzsche'nin varlığı zamanın çok dışına insanın özünü anlamaya yönelik evrensel bir çağrı olarak yansımaya devam ediyor. Onun şu sözü hep ilgimizin odağı olacaktır sanırım. İnsan aşılması gereken bir varlıktır. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.